Merhabalar. Datça'ya olan yolculuğumuz başlamak üzere. Şu an saat 6'ya 5 var. Biraz erken çıktık trafiğe takılmamak için. Hadi başlayalım. Saatlik yolculuğun ardından ilk molamızı Susurluk'ta verdik. Tatile giderken gidişte ve dönüşte her zaman molamızı buraya denk getirmeye çalışıyoruz. Buranın tostu çok güzel, sizlere de tavsiye ederiz. Peynirli. Sağ olun. Teşekkürler. Coğrafyacıların atası olarak bilinen Strabo'nun şu sözü ilgimizi çok çekti. Tanrı yarattığı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse Datça Yarımadası'na bırakır. İstanbul'dan Datça'ya Osman Gazi Köprüsü'nü ve Yeni İzmir-İstanbul otobanını kullanarak yaptığımız yolculuk yaklaşık 9 saat sürdü molalarla beraber. Toplamda da 300 lira gibi bir HGS maliyeti çıktı bize. Yarımada'ya girişimizden şehre kadar virajlı, ormanlık ve çok güzel manzaraları olan yollar eşlik etti. En çok ilgimizi çeken kısım ise Yarımada'nın kuzey-güney olarak en dayalan kısmı, yani Balıkaşıran mevkii ilgimizi çekti. Burası yaklaşık 800 metreye kadar daralıyor. Akdeniz ve Ege'nin birbirine en çok yaklaştığı yer olan Balıkaşıran mevkiini eğer zamanında Dorlar, yani Knidoslular Pers saldırılarından korunmak için planladıkları gibi kanal olarak açabilselerdi ve burayı adaya çevirebilselerdi, burayı da 13. ada olarak Yunanlılara kaptırmış olacaktık maalesef. Peki buranın adı niye Balıkaşıran? Önceleri balıkçılar balığın az olduğu yerden çok olduğu yere kayıklarını sırtlanıp o şekilde kayıklarını taşıyorlarmış ve orada balık tuttuktan sonra aynı şekilde kayıklarını sırtlayıp geri getiriyorlarmış. Bu yüzden buraya hem Balıkaşıran hem de Kayışı-Kıran da deniyor. Biraz daha ilerledikten sonra buranın en büyük kamp alanı olan Aktur kamp alanını sol tarafta görüyorsunuz. Ve bizim gittiğimizde burası gerçekten bayağı kalabalıktı. Datça'ya 20 kilometre mesafede. Sağda Bördübet. Evet. Sol tarafta da Çubucak Tabiat Parkı. Çubucak Tabiat Parkı'nda da kamp yapılıyor. Ama gitmedik. Şehre yaklaşırken o zamana kadar şehre hakimiyet sağlayan toplulukların, beyliklerin ve devletlerin isimlerinin ve hakimiyet yıllarının yazılı olduğu anıtlar eşlik ediyor size. Biz Datça'ya ilk defa gittik ve en çok dikkatimizi çeken şeyler diğer gittiğimiz tatil kentlerine göre yeşil dokusunu biraz daha fazla koruyabilmiş olması, tüm şehri salan begonviller ve beyaz taş, 2 katı geçmeyen binalar ve masmavi deniziyle Santorini'yi andırmasıydı. Ve şansımıza kalabalık da değildi. Yerleştiğimiz otel de şehrin begonvil ve beyaz ev geleneğini bozmamıştı. Ve ilginç bir şekilde küçük otel odası yerine kocaman bir ev karşılamıştı bizi. İçinde yöresel süslemeler, dokundurmayı da unutmamışlar tabii ki. Buradan Marfe Otel sahiplerine çok selam olsun. Bizi çok iyi ağırladılar. Şehirde genel olarak badem, zeytin ve arıcılık köylünün geçim kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Turizmin dışında tabii ki. Çam ağaçları çok fazla var. Çamdan üretiyorlar. Yerleştikten sonra ilk önce Kargı plajına gittik. Burayı nedense çok benimseyemedim ben. Hem çok kalabalıktı hem de taşlı, bana Konyaaltı plajını anımsattı niyeyse. Buradaki tek kayda değer şey deniz altında çektiğim ahtapot oldu sanırım. Aa, sen de girdin, güzel oldu.
Kargı koyu. Merkeze de çok yakında. Evet, merkezde hemen hemen iç içe gibi. Belki de hani çok fazla şehire yakın olduğu için mi benim sevmedim. İkinci olarak Palamutbükü plajına geldik. Buradaki denizin maviliği gerçekten çok güzel. O kadar berrak ki çıplak gözle bile denizin dibindeki en ufak bir ayrıntıyı bile görebiliyorsunuz. Buranın girişi de kişi başı 50 lira ama şezlong parası olarak değil, adisyondan Ama 50 lira düşecek şekilde ayarlıyorlar. Burada da mı böyleydi? Tabii ki orada da öyleydi. Çok fazla pansiyona ait şezlong vardı ama oraya istediğiniz gibi işte denilen şekilde ücret ödeyerek giriliyordu. Bence gayet mantıklı bir uygulama. Buradaki şanssızlığımız da plajın dibinde pis su boşaltan askeri gemi oldu. İnsanların denize girdiği yerde neden böyle bir şey yaparlar aklım almadı. Gerekli yerlere şikayette de bulundum. Palamutbükü ismini palamut balığından alıyor gibi görünse de aslında çok hüzünlü bir hikayesi var. Geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısına kadar burası boydan boya palamut ağaçlarıyla kaplıymış ve o kadar sıkmış ki palamut ağaçları ağaçtan ağaca atlamak bile mümkünmüş. Sonrasında hepsi kesilip plaj yapılmış ve şu anda Geçim için badem ağaçları ekilmiş. ama o plaja değil. Hani Yani plaj adanın olarak genelinde bırakılmış. palamutlar kesilmiş ama orası komple katledilmiş. Üçüncü koyumuz Palamutbükü'nün devamındaki akvaryum koyu. Burası gerçekten Datça'da en çok beğendiğim ikinci koy diyebilirim. Yeşil ve mavinin birleşimini gerçek anlamıyla gözlemleyebiliyorsunuz. Tek eksisi çok küçük ve işletmesiz olduğu için sabah erken saatlerde gidip yer kapmanız gerekiyor. Tıpkı Kabutaş plajına benziyor. Bak, kamp yapmak yasak olmasına rağmen orada kamp yapıyorlar. O yüzden de çok kalabalık. Aynen. O şekilde bir plaj daha vardı. Küçük bir yerde yolda Kurubük. görmüştüm. Kurubük, evet, orası da öyleydi. Orada da kamp yapmak Tesis yasak. yok. Tesis yok ama insanlar kamp yapıyorlar. Yani kampçıların ve karavancıların uğrak yeri haline gelmiş durumda. Dördüncü ve benim en çok sevdiğim koy ise Hayıtbükü'nden sonra gelen Kızılbük. Bükün işletmecileri çok kibarlar. Adisyondan kişi başı ücret olan 50 TL'ye düşmeleri centilmence, bunu ilk defa burada görmüştük. Palamutbükü'nde daha sonra gördük işin aslı. Burayı ise sağ ve solundaki bayraklarla Olimpos plajına çok benzettim. Plajdaki şemsiyeler ek olarak bambudan bir gölgelik yapmaları benim gibi güneşten çok haz etmeyenler için muhteşem bir çözüm olmuş. Öyle uyuyakalayım, yüzümün yarısı yanık uyanayım kaygısı yok. Oradaki işletmenin adı, birkaç işletme vardı. Bizim cennetti. Evet. Ben öyle hatırlıyorum. Aynen. Yemekleri de lezzetliydi. Evet. Eski Datça'ya gelecek olursak yine burası da begonvillerle kaplı ve tabii Can Yücel ile bütünleşmiş bir yer. Çok sıcak ya. Tadı nasıl? Kalkol gibi. Bayağı kalkol. Acı badem. Acı badem. Can Yücel'in can dostum dediği Orhan amcanın mekanı da burada. Datça'nın tüm ürünlerini tek bir üründe tatmak isterseniz Orhan amcanın ballı bademli gözlemesini muhakkak denemelisiniz. Yine hemen az ileride keçi sütüyle yapılmış dondurmayı da denemenizi öneririz. 2 tane dondurmacı vardı. Dondurmam Gaymak ve Tekin Usta. Evet, biz Ama Tekin Usta daha kalabalıktı. o yüzden biz oradan Orayı aldık. seçtik. Ve beğendik, güzeldi. Yani ballı bademi çok beğenmedim ben ama mandalina ve muz Muz güzeldi, çok evet. güzeldi. Çok lezzetli. Bugün geliyor musun Erdem? Aktı her yerden ya. Neli aldın? Limon,
Bal, badem, muz. Değişik. Limon Palamutbükü limonuymuş o yüzden. Ben mandalinayı çok beğenmiştim. Dondurma gerçekten lezzetli. Kolay kolay dondurma beğenmem biliyorsun. Datça'ya gelip de Knidos Antik Kenti'ne uğramadan olmazdı tabii ki. Türkiye'nin en güneybatısına, tam Akdeniz ve Ege'nin birleşimine Karya döneminde kurulmuş olan antik şehirde gün batımını izlemek artık Datça'ya gelenlerin rutinlerinden birisi olmuş. Burası Akdeniz'den Karadeniz'e giden gemilerin geçtiği bir yer. Hala aktif bir liman olarak kullanılmakta. Antik kente son giriş saat 20.00'da olup çıkış için belirli bir saat koymamışlar. İnternette 7 diyor ama 8'de son giriş. Ama çıkış saati istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Biz de o yüzden ilk gün kaçırdık diye gitmedik ama ikinci gün gittiğimizde görevli böyle söyledi. Giriş ücreti ise kişi başı 14 lira. Müze kart da geçiyor. Çıkış için belirli bir saat yok. Size tavsiyemiz buraya girerken bizim yaptığımız hataya düşmeyin. Muhakkak yanınızda bolca su götürün. Bizim yanımızda suyumuz olmadığı için gün batımına maalesef kalamadık. Bozcaada'da gibi gün batımı izler gibi bir keyif yapılabilir orada da. İnsanlar sandalyelerini alıp, yiyeceklerini alıp girmişlerdi. Bizim de planımız oydu ama dediğim gibi çıkış saatinden emin olamadığımız için hazırlıksız gitmiştik. O yüzden bir dahakine. Hasta olduğunu söyledim. Az gezdim. Bu arada kargo koyunun belki de sevmememin sebeplerinden birisi, oraya girdikten sonra üşüttüm. Geç bir saatte girmiştik çünkü ve kurunamadık. O yüzden. Aynı zamanda sonradan 2 gün ne yaptıysam hastalığımı geçiremedim. Sonrasında hastaneye gittik ve böyle bulaşıcı hastalıklar denizden bulaşabildiğini Datça'da öğrenmiş olduk. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Eğer sizin de Datça hakkında eklemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen yorumlar bölümüne ekleyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.